hikayenin geçtiği dönem çok aslında değişik ve ilginç bir dönem. Hani tarihte de bizim nedense işlemediğimiz, çok görmediğimiz bir zaman. 1919 senesi tam işte imparatorluğun son günleri artık. Ama daha işte Cumhuriyet kurulmamış. Tam arada bir belirsizlik anı. Şehre hakim olan duygulardan hani benim için en belirgini belirsizlik, tehlike, heyecan da var. Gerçekten bayağı farklı bölgelere ayrılmış bir şehirdi o zaman İstanbul. İşte Pera bölgesi başka bir gerçek yaşarken Halic'in öbür tarafı bambaşka bir dünya var orada. Burada daha belki ümit, daha heyecan, daha işte ne bileyim parti atmosferi vesaire varken öbür tarafta bir ümitsizlik, işte bir kayıp bir savaşın sonucunda çeşitli zorluklar yaşayan halkın yaşadığı bir gerçek ve bunların hepsi ama İstanbul'da bir arada oluyor. Biraz işte bunun hepsini kapsayan bir hikaye gibi kurmaya çalıştık. Yani İstanbul'un o dönemki o enerjisini, o çılgın enerjisini yakalayan bir hikaye olarak kurmaya çalıştık. Aslında hani klasik bir soru vardır ya, zamanda yolculuk yapmak şansın olsa ne zamana gitmek isterdin diye. Benim için 1920'ler. Böyle bir şansım olmadı ama en azından Esra'nın hikayesiyle bir yolculuk yapıp da o dünyayı solumuş kadar oldum diyebilirim bu süreçte. 20'lerde İstanbul dediğinizde hani birçok farklı yüzü, birçok farklı soluğu olan bir şehir. Ve o çok renklilik, o çok kültürlülük. Yani her kenardan, her köşeden bir doku, ayrı bir hikaye, ayrı bir dil çıkıyor olması. Pera sokaklarında yürürken mesela İtalyanca duyabilirsiniz, İngilizce duyabilirsiniz. Charles King kitabında bahsediyor. İstanbul'u, o zamanların İstanbul'unu caza benzetiyor. Ben çok küçük yaştan itibaren bir şekilde Beyoğlu'nda büyüdüm. Dolayısıyla Pera Palace benim hiç de yabancı olduğum bir yer değil. Buraya dair bir projenin içinde yer almak, yani bütün çocukluğumun, hayatımın çok büyük bir kısmının geçtiği bir yerin sembollerinden birinin projesinde yer almak tabii ki çok heyecan vericiydi benim için. Midnight at the Pera Palace, Pera Palace Gece Yarısı kitap. Aslında belgesel bir kitap. Yani baktığınızda içinde akıcı bir hikayesi yok ama otelin tarihini anlatan, otel üzerinden işte İstanbul'un tarihini anlatan, oradan modern Türkiye'nin başlangıcını anlatan bir kitap. Totalde de çok güzel bir portre çiziyor aslında İstanbul ve değişen Türkiye'nin portresini çiziyor. En sonunda böyle biraz daha heyecanlı, aksiyonu olan, biraz daha işin duygusunu gerçekten kavrayabileceğimiz bir hikaye çatısı altında birleştirmeye karar verdik. Burada da değişen İstanbul'da sabit olan birkaç şeyden bir tanesi Pera Palace Oteli. Buradan bizim ana karakterimiz buradan bir şekilde otele gelse ve bir şekilde kendini başka bir zamanda bulsa diye bir cümle attık ortaya ve oradan proje gelişti. Kurmaca bir iş yapacağız, bir hikaye kurmamız lazım. Yani işte elimizde bir günümüzden geçmişe gidecek bir karakterimiz var. Pera Palace Oteli'nin yöneticisi olan Ahmet isminde bir karakterle işte Esra adında genç bir kahramanın tanışması ve işte bu otelin atmosferinden etkilenip bu otele dair bir sırrı keşfetmesiyle bir kazayla tesadüfen bir zamanda yolculuk yapması ve kendini geçmiş İstanbul'da bulması cümlesi, yani çıkış noktası buydu. Kişisel olarak dönem işlerini çok seviyorum. Herhangi bir dönem olabilir bu. Seyrettiğimiz bir şeyin amaçlarından bir tanesi hani insanları başka bir dünyaya, başka bir gerçeğe sokmak ise hani bunu en kuvvetli yapmanın yolu başka bir zamana götürmek. Kendi uydurduğumuz bir efsaneye dayanarak aslında hani bunu da kurguladık. Olmadığını da böyle bir şeyin kimse iddia edemez diye. Asıl hani bizim izleyici olarak ve yapanlar olarak bizi yakalayan şey tabii ki karakterler, bizim ana karakterler ve onların üzerinden yaşayacağımız duygular. Buradaki bütün karakterler aynı o dönemdeki İstanbul gibi bir mücadelenin içindeler. Hem kendileriyle hem kendi hayatlarıyla ilgili bir mücadeleleri var. Hem bu zamanda yolculukla birlikte başka bir mücadelenin içine giriyorlar. Hem de beraber bir arada başka bir mücadelenin içine giriyorlar. Yani hem şehir, dönem, karakterler hepsi bir ortak paydada buluştu. O da mücadele etmek. Öylesine yaşamak bana göre bir şey değil. Ben önemli şeyler başarmak istiyorum. Esra ile tanıştığımızda aslında hiçbir yere, hiçbir şeye ait değil. Biraz hayatta böyle sürüklenen bir karakter olarak tanıyoruz ve o zaman geçtikçe yavaş yavaş
bir yere ait olma hissi giderek onda çoğalıyor aslında. Unik bir karakter Esra. Pek çok tuhaf özelliği var. Çok tuhaf tepkileri var. Bazı duygularını çok yüksek yaşıyor, bazılarını çok korkutucu derecede saklıyor. Feride de öyle aslında. Bunu belki Esra kadar açık açık yaşayamıyor. O da kendi içinde, yolunda çok sağlam yürüyen bir kadın. Esra da öyle. Sizin de aileniz yoktu değil mi? Bir vakitler vardı. Görüşmüyor musunuz? Onların dünyası bana dar geldi. Yani Halit'i tanıdığımızda işte gece hayatına düşkün, eğlenceyi çok seven, çok güçlü, savaşmak, fiziki anlamda da, mecaz anlamda da savaşmak onun bir yaşam biçimi, gücünü kendinden alıyor. Sokakta yetiştirmiş kendini. En çok hoşuma giden şey onunla ilgili, onun doğu ve batı arasında bir sıkışması vardır Halit'in. Aslında yoksul bir mahallede, Müslüman bir mahallede büyür Sütlüce'de, ama Pera'da o kaymak tabakının sürdüğü hayatı oraya özenir, oraya gitmek ister, o para kazanmak ister, onlar gibi olmak ister. Ahmet aslında bu zamanda yolculuğu yaparken zannettiğimiz kadar bilgece bir yerden yapmıyor. Bence güzel tarafı da orası. Aslında bu aleti eline geçiriyor ve onunla bayağı çocuğun oyuncağıyla oynadığı gibi de oynuyor. Öyle bir geçmişten geliyor. Ve zamanında bu gitmeler, gelmeler, onunla oyuncak gibi oynamalar yüzünden aslında bazı konularda hatalar yaptığı için deneyimleri oluşuyor. Ve bu deneyimler sonra onu bir bugün tanıdığımız Ahmet'e dönüyor. Ahmet abi! Bu nasıl? Ahmet abi! Burası nasıl ya? Ahmet abi! Senin ne işin var burada? Sen ne içirdin bana? Özellikle Esra ve Ahmet aralarındaki ilişki bizim duygusu olarak hikayenin de tam göbeğinde. Bir araya geldiklerinde de çok iyi bir ikili oluşturuyorlar. Sherlock Holmes, Watson gibi. Esra ne kadar anlık, çılgın ve çok düşünmeden belki her şeye giriyorsa, tamamen içgüdüsel davranıyorsa, Ahmet daha kontrollü, daha işte her şeyi hesaplayan biri gibi başlıyor. Tabii bunlar bir araya geldiklerinde bambaşka bir sonuç çıkıyor ortaya. Zaten bu ikilinin aralarındaki enerji ve ilişki zaten projenin kalbi. Sonya, Rus devrimi sonrası İstanbul'a göç etmek durumunda kalmış bir prenses. Ve hayatta kalmak için Pera Palas'ta hizmetçilik yapmak durumunda kalıyor. Burada da Halit karakteriyle tanışıyor. Çok zorlu, mücadeleyle dolu, acı dolu bir hayatı olduğu için Halit karakteri ona nefes oluyor, ona umut oluyor. Ve çok büyük bir aşk duyuyor ona. Sağ ol Sonya, hakkını ödeyemem. Benim için yaptıklarını... Lütfen. Lafını etmeye değmez. Kitabı okuyanla diziyi seyreden arada ufak tefek şeyler bulacaktır ama kitap aslında bizim için sadece bir çıkış noktasıydı. Çok güzel bir ilham kaynağı oldu. İstanbul'u çok güzel bir dilde anlattı ve otele giren çıkan çeşitli karakterlerin üzerinden anlattı bu hikayeyi. Agatha Christie olabilir bu, başkaları olabilir. Mustafa Kemal tabii ki geldi buraya ve kaldı. O karakterlerin üzerinden bizim karakterler çeşitli şekillerde karşı karşıya gelse gibi zaten düşünmeye başlayınca oradan çok heyecanlanarak oradan o ipliği çekmeye başladık. Mustafa Kemal'le karşılaşmak zaten böyle kapısını çaldığında, bir Türkçe bir not ilettiğinde, o notun Türkçe, Latin alfabesiyle yazılmış Türkçe olduğunu Mustafa Kemal'in anladığı an falan gibi böyle hani çok ince ince böyle tatlı espriler de var yani. Türkçe bu. Pera Palas'ta ilk günümüzdü ve balo sahnesine geçildi. Benden önce bir plan çekmeleri gerekti. Böyle genel bir plan. İşte Yasemin yürüyor, Selo yürüyor filan. Ben de orada dedim ki ben dayanamayacağım, yani yukarıda bekleyemeyeceğim ben bunu. İzlemek istiyorum, olur mu? Ve böyle küçücük bir yerde sıkışmış durumda o monitör ve işte Emre. Ve müzik başladı. Ve işte kayıt dendi. Ve işte onlar yürüdü. Bir anda benim gözlerim de ağlamak istedim. Çünkü aylardır çalıştığımız şey gerçek oluyor işte. Projeye düğmeye bastıktan sonraki ilk başlayan departman sanat oldu. İkinci kostüm, 3 görüntü yönetmenimiz ve VFX tabii ki. Çünkü sonuçta hani başka bir dönemi hayata geçireceğiz ve hani o dönemi evet çok gerçekçi ama bizim yorumladığımız bir şekilde hayata geçirecektik.
Zeki de zaten tarih açısından hem mimari açıdan çok bilgiye sahip birisi. Onunla beraber biz çok erken bir şekilde beraber çalışmaya başladık. Otelin her tarafını, altını üstünü her yerini çok iyi inceledik. Yani işte duvardaki en ince detayına kadar bunlar hani 1940 senesinde eklendi. İşte 1923'e kadar şöyle lambalar vardı. Sonra değişti. Otelin şöyle dönemleri oldu. Yani onların hepsini tek tek çok detaylı bir şekilde hem kitap bazında hem işte resmi belgeler bazında hem fotoğraflarla hem videolarla bulabildiğimiz her şekilde yani bayağı aylarca süren bir çalışmaydı o. Yani mış gibi olsun istemedim. Her şey gerçekten gerçeğe birebir yerden başlayıp onun üzerine biz tabii ki ekleyebiliriz. Hikaye ne gerektiriyorsa yapabiliriz. O yüzden zaten fikrin ilk gerçeğe geçme aşamasındaki ilk adım biz şeyi fark ettik. Perapalas Oteli'ni biz tekrar inşa etmemiz lazım. Aslında otelin ana strüktürü aynı. Lobide tabii ufak tefek değişiklikler var. Yani girişin ve işte aradaki tea room'un, çay salonunun, balo salonunun sistemi eskiden de aynıymış. Perapalas'tan bazı şeyler edindik. Hatta şu an bile koridorlarında bu dönemden kalma fotoğraflar var. Onlar bayağı yardımcı oldu. Oradan yola çıkarak böyle neyin ne renk olduğunu, nasıl bir konsept yaratmamız gerektiğini düşündük ve öyle bir strüktürü oluşturmaya ve bizim ana konseptimizin renklerini oluşturmaya çalıştık. Bir de o dönemdeki sanat akımlarındaki kullanılan renkler, hani arnı falan diyoruz. Orada daha pastel, daha doyurucu renkler üzerinden gittik. Mesela 411 numaralı odayı yeşil olsun dedik. Şu anda baktığınız zaman otelde öyle bir renk yok. Biraz açıkçası kaynak azlığı vardı. Şu an bu otel burada olsa dahi. Sadece bize o dönemi çağrıştıran en büyük element giriş kısmı ve asansör tabii. I think the most important detail regarding the show is really trying to recreate Istanbul in a way that you really dive into the world how it was back then. That's for me the most exciting thing as a visual effects producer working together with Toby, who's the supervisor. That's just really something that I love and admire since I love Istanbul. I always loved Istanbul as a city because it's so different wherever you go. Aslında geçmişe şu anki perspektiften değil de gerçekten Esra gibi biraz oraya gidip o zamanın insanıyla empati kurarak ve oradan dünyaya bakmaya çalışarak ve dolayısıyla da karakterleri sanki hani müzede birer ikonmuş gibi değil de kanlı canlı yaşayan ve insani değerleriyle ortaya çıkan karakterler olarak resmetmek önemliydi. Katmanlar var aslında. Onların çizgilerini birebir yansıtmaya çalıştık. Pera çok yüksek kesmişti. Herkes çok şıktır falan. Orta katmanda hani işgal altında İstanbul. Dolayısıyla o ayrımı hem renk hem silüet açısından yansıtmaya çalıştık. Sütlüce tarafı daha başka. En alt kesim gibi kodlarsak eğer. Onlar da farklı bir silüet halindeydi. O üç katmanı göstermeye çalıştık. I've just discovered you're Mr. Nine's daughter. Had I only known that last night. And what difference would that have made? Dönemin ekonomik koşulları belli. Zaten savaş dönemi, zaten işgal altında İstanbul. Zaten bambaşka bir dünya yaşanıyor. Ve insanlar bu dağınıklık ve karmaşanın içerisinde gerçekten kendilerini iyi hissetmek istiyorlar. Sadece iyi hissetmek istiyorlar ve bunun için de limitleri zorlamak isteyebilirler. Savaş dönemlerinin böyle garip bir şeyi var. İnsanın hala hayatta olduğunu hissetmeye ihtiyacı oluyor. Çünkü yarını belli olmadığı bir döneme girdiğin zaman yarının belli değilse o zaman bugünümü iyi yaşamak istiyorum gibi bir şey geliyor. Bence Garden Bar böyle bir yere oturuyor orada. O yüzden yerini buluyor. O yüzden talep ediliyor diye düşünüyorum. O zamanki Garden Bar bugün mesela olamaz.
gibi bir yere vardık. Gerçekten bazı açılardan çok daha serbest bir hayat yaşıyorlardı o zaman. Daha bir özenli, daha bir kalıcı, daha herkesinciki bir sanat şeyi biraz daha dışarı vuruyor. Ben de kitaptan öğrendim Garden Bar'ın varlığını ve okuduğum andan itibaren bizim hikayede olması gereken bir yer diye hep düşündüm. Çünkü kitapta çok tatlı bir şekilde anlatıyor. Hani Pera Palace o zaman daha işte herkes pırıl pırıl, kibar kibar takılıyor. Ama gece yarısından sonra herkes çaktırmadan buradan kaçıp Garden Bar'a gidip sabaha kadar orada çılgınca eğleniyor. Hani Balkanların, hatta Avrupa'nın en çılgın 3-5 yerinden biri. Halit karakteri çok kontrollü ve çok hafif, mesafeli durduğu için bir şekilde onun karakterini, iç dünyasını görsel bir şekilde dışarı vurmak istedik. Mantık olarak hani böyle bir adam buranın sahibi olmak ister. Çünkü aslında herkes, Pera Palace'ta da işte İstanbul'daki en önemli insanlar buradan geçiyor ama asıl her şey Garden Bar'da dönüyor. Ben Garden Bar'ın bizim dekor haline geldikten sonraki ilk anında da şok oldum. Şeyi biliyoruz, dönemin Garden Bar'ına dair işte insanların gerçekten Avrupalardan Pera'ya, Garden Bar'da eğlenmeye geldiğini biliyoruz tarihte. Orada çok çılgın, işte Paris'te bulunmayan eğlencelerin falan yaşandığını da biliyoruz ama tabii insan yine dediğim gibi tahayyül edemiyor. Şimdi bir anda kostümler, ateşler, işte sahnedeki kızlar çok büyüleyiciydi. Madame Eleni'nin evine girdiğimiz bir sahne var. Kameranın bizi sırttan takip ettiği, hem tek plan olması Madame Eleni'yi görene kadar, hem o sanat, yani etrafta hayat kadınları var, işte içkiler var, odalar var, odalarda bir şeyler oluyor. Biz oyuncu olarak tatmin olduk böyle bir setin, böyle bir dekorun, böyle bir sanatın içinde olmaktan dolayı. Orada böyle şey olmuştum. İyi ki ben bu işi yapıyorum. İyi ki Pera Palace işindeyim. Onu o zaman demiştim gerçekten. Onu hatırlıyorum. Ben burada hayatta kalmam. Niçin? Niçin var mı ya, burası resmen? O dönemde olup bugün hala olan binaların hepsini belgeledik. Belgeleme ötesinde 360 derece her şeyi çektiler. Bazılarını LiDAR diye, lazerle vesaire her şeyini çektiler. Onun da ötesinde o zaman olup da olmayan binaları bulduk. This particular project, the good thing is that we're in Istanbul, there's still all the historic buildings are still there, or most of them. So we can grab all the references and just rebuild them in the computer how they used to be like, based on our photos and observation scans and photogrammetry and LiDAR scans. That helps, of course, but still finding that balance between how far can we go. Ve o dönem ki işte İstanbul Boğaz aslında çok kalabalık bir yer. Binlerce teknelerin olduğu, binlerce gemilerin olduğu ve katman katman gitti. Yani kıyıya yaklaştıkça işte balıkçı tekneleri, kargo tekneleri, burayı hayata geçirmek bizi en çok gerçekten zorlayan şey oldu. Gerçekten bütün departmanların bir arada çalışmasını gerektiren bir şeydi ve çok planlı ve çok organize gittik buraya. Bunu gitmek zorundaydık zaten. Limanı yaptığımızda VFX'te çok önemli bir çalışma yaptık. Orada çünkü gerçekten öyle bir yer yoktu. Oradaki gemilerin veya Boğaz'daki görsellerin oluşturulması aşamasında bayağı işte İstanbul'da bir bölgede bir çalışma yaptık. Daha önceden hazırlanmış bir platoydu. Biz ama oraya çok dokunduk. Liman duygusunu yaratmak için. Fakat bir tarafa baktığımızda da şu anki İstanbul vardı. Orada VFX çok önemli derecede devreye girdi. I think the contribution of VFX to this film is essential. It's setting the scene, getting the atmosphere across, building that world. It's that important here. It shouldn't be obvious. We want it to be seamless. No one should watch this show and say, oh, great VFX. Everyone should just watch this show and like the show and like the world they're in. So it's not about showing off anything. It's about blending in. Böyle bir uluslararası ekiple çalışmak çok heyecan verici ve tabii çok da şey öğreniyorsun sette. Çünkü o, evet VFX'ler yapılıyor ama o hikayenin içine biz de teknik olarak biz de dahiliz. Pek çok noktada.
İşte benim o mesela yan yana, iki karakterimin yan yana geçtiği sahne bir tane aletle çekildi o. Üstünde kamera duran bir aygıt. Ve işte her seferinde aynı şeyi yapmam gerekiyor. Her seferinde aynı yerde pause vermem gerekiyor falan. Teknik olarak ben de çok şey öğrendim. Hepimiz için çok ufuk açan bir deneyim oldu. Benim için görsel efektleri entegre ederek çalıştığım ilk işti. Ve çok farklı dinamikleri ve farklı boyutları olan bir şey. Elinize kamerayı alıp da istediğiniz yere çeviremiyorsunuz. Her şeyin çok planlı olması gerekiyor. Ama bir taraftan da tabii ki insanı özgürleştiren bir yanı da var. Yani dediğim gibi hani İstanbul'u biz eski haliyle artık bulamıyoruz. Bir sokak bile bulamıyoruz dediğimiz bir noktada. Bir çatı sahnesi var mesela. Hani eski Halic'i seyirciye gösterebilme fırsatını sağlıyor bir taraftan da bize aslında görsel efekt. Türkiye'de ilk defa diyebilirim neredeyse uygulandı. Bu 180 derecelik LED ekranlarda çekim yaptık. Ve o atmosferi en azından oyuncuların hissedebilmesi açısından mesela çok büyük bir avantajdı. Ve hani bunu Türkiye'de ilk defa deniyor olmak acayip heyecan vericiydi. Bu işe dair bence öyle bir şey, bir sihri var bu işin. Set de öyleydi, bütün o hazırlık sırasında da defalarca bir araya geldik. İşte Emre'yle, işte Selahattin'le, Yasemin'le, Tansu'yla biz sıklıkla bir aradaydık. Ve aklımıza gelen her şeyi söylemekle ilgili de çok özgür ve rahattık birbirimize karşı. Çünkü herkes gerçekten bütün özverisi, bütün disipliniyle ve her şeyiyle oradaydı ve o iş için çalışıyordu. Bu çok büyük bir konfor. Pera Palas'ta gece yarısını şu ana kadar yaptığım her şeyden başka bir yere koyuyorum. Dolayısıyla hani çok da şey değil benim için, hani böyle ben çok çalıştım falan diye övünebileceğim bir şey değil. Gerçekten olması gereken buydu. Başka türlü bu işin içinde layığıyla yer almak mümkün değildi çünkü. Bu işi her zaman bir bütün olarak düşünmek gerekiyor aslında. Her ne kadar bunlar birer bölüm olsa da aslında bir 8 saatlik bir bütünler. Hiçbirini birbirinden ayrı gibi de düşünmemek lazım. Yani Esra bir yolculuğa çıkıyor ve o yolculuk aslında yol arkadaşları da ediniyor ve 8 bölüm boyunca devam ediyor. Sonuçta insan. Yani hani ben o dönem yaşasam hani benim hafif farklı bir versiyonum olurdu. Bu herkes için geçerli bence. O dönemki ben şu anda işte film yapıyorsam o dönem belki benzer başka bir şekilde hikaye anlatıyordum. Hani bu nedir? Nasıl bir hayat yaşıyordu insanlar? O gibi şeyler beni heyecanlandırıyor. Ve hani onu modern, bariyerleri olmayan bir şekilde hayata geçirmek ilginç ve heyecanlı bir şey her zaman. Yani bunu 1000 sene önce olan bir hikaye de olsa, 100 sene önce olan bir hikaye de olsa o dönemi anlamak ve oradan bir bağ bulmak üzerinden başlıyorum ben.